Selamlar dostlar. Witcher konuda fragman ile birlikte epey detay sunuldu. Fakat bir de logolar ve bölüm başlıkları vardı ki asıl mesele de oradaydı. Neredeyse hikaye gidişatına dair birçok unsuru burada bulabildik. Önceki videoda sözünü ettiğim çizgisel gidişata yakınlık da aslında bu logolardan yaptığım bir çıkarımdı. Bildiğiniz üzere yahut bilmiyorsanız 8 logo gösterildi ve bunların 8.'si sansürlenerek hatta üzerine çok gizli yazılarak sergilendi. Şimdi tek tek bu logolara ve anlattıklarına olma ihtimali olan şeylere bakalım. İlk logo ve altında yazan Grain of Truth, Türkçe'ye ufak bir gerçeklik payı diye çevrilmiş ve henüz birinci kitapta yer alan bir öyküydü. Normalde ilk sezonda Geralt'ı ve yeteneklerini daha fazla gün yüzüne çıkarır diye yer vereceklerini düşünmüştüm ama kendisine henüz ikinci sezonun başında yer bulacak. Anlayacağınız sezona epey sevilen bir hikayeyle Nivellen, Geralt ve Verena ile gireceğiz. Bu hiç de fena bir seçim değil tabi. Nasıl ilk sezon Kikimora sahnesiyle başlıyor ve bizi devamında köye götürüp Ehveni Şer ile yüzleştiriyorsa bu sezonda da daha dakika bir demeden birçok şey göreceğiz. Öncelikle Nivelle'nin malikanesinin büyülü halleri, Nivelle'nin hikayesini aktarımı ön plana çıkartılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu hikayeyi iyi yapan esas unsur Nivelle'nin ağzından dökülen kelimeler. Muhtemelen bu bölümde geriye doğru bir dönüş yapacağız ve Nivelle'nin gençlik yıllarını, ailesini göreceğiz. Daha da ötesinde benim de felaket merak ettiğim aslan başlı örümcek kültü meselesinde de eğilme ihtimalleri var. Bu kült tuhaf inanışları olan rahibeleriyle de ünlü sayılır. Böylelikle dini meselelerin ilk adımı da atılır diye düşündüm. Neticesinde Witcher'ın ilk sezonunda dünyadaki dinlerde değinilen pek bir şey olmadı. Bu sezonla birlikte Witcher evreninin yaşayan bir evren olduğunu en iyi bu şekilde anlatabilirler herhalde. Devamında Nivelle'nin lanetiyle birlikte sağlam aksiyon sahnesi gelir ki bir Bruxa ile savaştan bahsediyorum. İgniler, aksiler havada uçuşur, Witcher'ımız Lelele ile birlikte kendinden geçebilir. Bu sırada içinden geçilecek Bruxa'nın da tabii ki bir ismi var. Verena. Ablamızı ise logonun kendisinde görüyoruz. Kendisini gizleyecek bir başlık, vücudunu kaplayacak kadar heybetli kanatlar ve bu kanatların uçlarında tırnak gibi uzamış çıkıntılar. Verena'nın kabusları süsleyecek bir yapısı olacağından adım gibi eminim. Gel bakalım zalamın kızı. Nasıl geleceksin göreceğiz. Bu bölüm için son olarak şunu ekleyeyim. Bölümü Geralt'ın hikayesinin 4. bölümünde anlattım. Arzu ederseniz sezon yayınlanmadan önce Witcher, Geralt ve Nivellen diye aratabilir, kitaba sadık kalarak anlattığım bölümü dinleyebilirsiniz. İkinci logoya baktığımda fragmanda yayınlanan ve Kaer Morhen'in ortasında yer alan ağacı direkt kurt figürüyle birleşmiş halde görüyorum. Türk inanışlarında da yer alan ve birçok inanışta da aynı şekilde kendine yer bulan hayat ağacı gibi bir kullanış olabilir. Dizinin hatırlarsanız ilk sezonunda Ciri'nin Brokilon suyu içtikten sonra kendini bulduğu çölün ortasında açmış gizemli bir ağaç vardı. İşte o ağaç ile Kaer Morhen'in ortasındaki ağaç bir tip kader yahut hayat ağacı gibi ikonik bir anlamda birleştirilebilir. Tabii bu tip bir ağacı sadece burada görmüyorduk. Geralt'ın Stregobor'u ziyaret ettiği sırada gerçeklik üzerine muhabbet döner dönmez kökleri havada asılı kalmış bir ağaç gözümüze ilişiyordu. Gariptir ki bu ağaç mevzusuna takılıp duruyorum her seferinde. Bakalım sonunda neler olacak? Bu bölümde ağacın gizeminden ziyade odak noktamız tabii ki muhteşem Kaer Morhen olacak. Normal koşullarda yani kitapta daha az Witcher'ın olduğunu söylemek lazım. Fakat dizi bize yeni Witcher'lar sunma konusunda cömert davranıyor ve buyurunuz efendim deyip önümüze atıyor. Bu Witcher'lar daha önce evrenin herhangi bir kurgusunda yer almış mıdır? Yoksa Netflix özelinde mi üretilmiştir? Hiçbir fikrim yok tabii. İzleyip göreceğiz. Öte yandan bu bölümde daha önceden de sızdırılan fakat Witcher konuda Lambert'e sorulup da cevabı alınan Leşen'le yüzleşmenin de olacağı kesin gibi. Muazzam bir yaratık olan Leşen'in tek bir Witcher tarafından öldürülmesinin zor olduğu ve hatta çizgi romanların birinde Geralt'ın bir Leşen'le yüzleşmemek için kendisini başka bir yere kitlemesi gibi gerçekler varken bizi Kaer Morhen'in dağlık arazisinde nasıl bir savaş ortamının beklediğini de merak etmiyor değilim. Tabii bir de buna Witcher'ların Ciri ile tanışması, Vesemir'in baba figürü olarak ortalıkta dolaşması da eklenecek ki bununla da kalmayacak. Triss Merigold'un da gelmesiyle tam bir curcuna olacak. Hepsini tek bir bölümde verirler mi bilmiyorum ama bu bölümün en iyi bölümlerden biri olacağı kanısındayım. İzleyip göreceğiz. Üçüncü bölümün dön de kaybettiğine bak narasıyla inip bize Ciri'nin içsel yüzleşmesini sunacağı aşikar. Gerçi Kaer Morhen Witcher'ların memleketi olduğu için orada herkesin en başında ailesini kaybettiği düşünülürse Kaybedenler Kulübü gibi bir bölüm ortaya çıkacaktır. Ama içlerinde Ciri gibi koca bir krallığı kaybedenin olacağını sanmıyorum. Tabi aralarında Ciri gibi kadim kan olan da yoktur, yaralı bir kırlangıç olan da.
ve hatta eminim ki çoğu hayatının bir noktasına kadar gidişattan memnundur. Bölümün bize sunacağı şey tahminimce büyük kavga sonrası dinginlik ve sorgulama olacaktır. Ciri ile esas tanışma, onu daha iyi anlama, onun başkalarıyla kurduğu ilişkinin esasları, hayata karşı bakış açısı, geleceğinde gördüğü yalnızlık, annesizlik, babasızlık, kısacası bu küçük kızı kırlangıç yapan her şey bu bölümde olacak gibi. Böyle deyince de koca koca paragraflar okuyarak çözeceğiz gibi gelmesin. Eminim ki yönetmenler küçük görsel detaylarla bunu düşünmüş ve oyuncu Freya Allen da rolün üstesinden gelmiştir. Dördüncü bölüm açık seçik olarak Redanya meseleleri üzerinden Vizimir'i, Dijkstra'yı ve tabii ki Philippa Eilhart'ı konuk edecektir. Bu bölüm diğer bölümlerden ayrılarak kıtanın siyasi meselelerini aydınlatma çabası olacak ve tabii ki kıtada hüküm sürme savaşının zorluğunu da gözler önüne serecektir. Bir yandan Nilfgaard baskısı, öte yandan krallıkların içsel karışıklıkları, ırksal gerilimler, kralların ve bütün cümle cemaatin arkasından kazılan derin kuyular bu bölümle birlikte alevlenecek ve bu bölüm meşhur Arethusa darbesinin de temelini hazırlayacaktır. Bu sezonda o baskından bahsedilir mi yahut baskın tam anlamıyla işlenir mi bilmiyorum. Ama böyle bir bölümün oluşu girizgahının erkenden yapıldığının da kanıtı durumunda. Bakalım çanları kimin için çaldıracaklar? Netflix bir şeyleri değiştirecek mi? 5. ve 6. bölüm için hazırlanan logolar özellikle 5. bölümünki fazlaca mistik olsa da ikisini beraber değerlendirip bir çıkarım yaptım. 5. bölümde terazi imgesiyle birlikte ortaya bir adalet meselesi koyuluyor ama bu adaletin asılı olduğu kılıcımsı şey zamanında abidik gubidik tehlikeli işlerinde yaşandığını ve hatta bunun bir ihanet olabileceğini açıklıyor. Böyle bir ihaneti kim yaptı? Tabii ki Triss Merigold. Vaktinde Geralt'ı kendisine büyüyle aşık edip haşna fişne işlerine girişmiş, ardından Kaer Morhen'e geldiğinde bu hisleri tekrar hissetmiş ve kafasında bunları canlandırarak sıkı dostu Yennefer'a bir nevi ihanet etmişti. Zaman biraz da bu ihaneti dengeleme, Yennefer lehine ve hatta hayat lehine bir şeyler yapma zamanı olduğundan Witcher'ların bir Witcher'a dönüştürme niyetiyle yanlarına aldıkları kızı korumak ve kollamak için Kaer Morhen'e gelmişti. 5. bölüm bize 2. ve 3. bölümde bıraktığımız Kaer Morhen ve Ciri meselesini geri verebilir. Ciri ile Triss Merigold'un ilişkilerini bu bölümde görebiliriz. Üstüne üstlük eminim ki Triss'in kendisiyle yüzleşme ve biraz da kendinden utanma sahnelerini de göreceğiz. Bütün bunlar da dönüp dolaşacak ve bizi 6. bölüme bağlayacak. Bölümün adı Dear Friend, yani sevgili dostum. 3. kitap Elflerin Kanı'nda Yennefer'ın Geralt'a yazmış olduğu bir mektup vardır ve bu mektup tam da bu kelimelerle başlar. Sevgili dostum. Tabii mektubun içinde birkaç kere daha kullanılır ve insanın kafasına kazınır. Bu mektup tam olarak Yennefer'ın Ciri'yi eğitme rolünü üstleneceğini kabul ettiği mektuptur. Yollayın kızı Melitele'ye, ben de gizlice gelirim ve Nenneke ile birlikte bu kızın üstesinden geliriz der. Bunu da Yennefer'ın sert ve alaycı sözleriyle yapar. Kendisini bu iş için önerense Witcher'larla birlikte Kaer Morhen'de kalan Triss Merigold'dur. Anlayacağınız terazi keskin bir zeminde ayaklanmış olsa dahi dönüp dolaşıp adaleti sağlar. Bu iki bölüm Geralt, Triss ve Yennefer üçgenindeki hesaplaşmaları epey iyi verecek, Ciri'nin de güçlerini bulma, onları kullanma aşamalarını anlatacaktır. Ciri, kadim kanın farkına varacak, Geralt da zavallının bir köşeden büyücü ablaların hesaplaşmalarını izleyecek. Geldik 7. bölüm olan Volet Meir'e. Bu karakter biliyorsunuz ki kadın Gunther diye epey ünlendi. Hatta dizinin bile önüne geçti. Daha diziye ait haberler yokken kadın Gunther diye dolaşıyordu millet. Haliyle de bölüm adı olarak literatüre de geçirmişler kadıncağızı. Hakkında Gunther gibi pek bir bilgimiz yok. Bakalım neler yapacak diyorum içimden. Ama tahminim şu ki Ciri'nin transa geçtiği zamanlarda göreceğiz bu karakteri ve Ciri ile konuşacak, ona bir şeyler söyleyip kızcağızın kaderinde dalgalanmalar yaratacak. Belki de Vahşi Av ile Ciri arasında tuhaf bir bağ kuracak. Bilemiyorum. 8. ve son bölüm hakkında ne yazık ki hiçbir şey ortaya dökülmemiş vaziyette. Ne bir logo ne bir kelime var. Ama muhtemeldir ki ya Vahşi Av göreceğiz ya da Arethusa darbesi. Başka ihtimaller pek olası gelmiyor. Tabii varsa sizlerin de tüm bölümlerle birlikte bu bölüm için de fikirlerinizi duymak isterim. Evet dostlar, logolara derinlemesine bakış attığımız bölümün sonuna geldik. Kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.